Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Python dilini kullanarak ısı haritası nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Veri biliminde önemli bir yere sahip olan ısı haritası, zıtlıkların, nitelikler arasındaki ilişkilerin önemli noktalarını tespit etmek açısından kullanılmaktadır. Örneğin bir markette hangi ürünler çok satılırken hangilerinin az satıldığı, bir futbol liginde haftalara göre hangi oyuncunun çok iyi performans gösterdiği, hangi oyuncunun çok kötü bir performans gösterdiği gibi örnekler verilebilir. Bugünkü örnekte ise tercih edilen firmalar ile tercih edilmeyen firmalar örneği üzerinde duracağız. Burada kullanacağımız JSON dosyasını inceleyecek olursak, bir yıllık bir veri olduğunu görebiliriz. Rastgele belirlenmiş 20 firma üzerinde yapılan incelemede her gün en çok tercih edilen 10 firma ve en az tercih edilen 10 firma şeklinde gün gün kayıt tutulmuştur. Burada ısı haritasının çıkarılmasındaki amaç hangi firma en çok tercih edilirken buna karşılık aynı gün hangi firma en az tercih edilmektedir. Bu tarz bir bilgiyi ısı haritası direkt verecektir. Örneğin bu dosyada bir gün verisi genişletildiğinde en çok tercih edilenler ve en az tercih edilenler şeklinde iki diziyle karşılaşmaktayız. Bu diziler genişletildiğinde onar firma olduğu görülecektir. Evet, şimdi Google Colab açıyoruz. Yeni bir not defteri oluşturmamız gerekiyor burada. İlk başta dosyayı buraya yüklememiz lazım. Evet, masa üstünde de demin açmış olduğumuz dosya JSON'ı buraya yüklüyorum. Evet, buraya yükledikten sonra gerekli kütüphaneler ekleniyor. JSON dosyasını okuma modunda açıp içeriğini veri isimli değişkene atıyoruz. Daha sonra JSON Loots fonksiyonu ile obj isimli nesneye tüm verileri atanıyor. İlk okuma kısmında data frame içerisinde yeni firmayı eklemek için ilk okuma değişkenini false yapıyorum. For döngüsü ile gün gün veri içerisinde dolaşıyorum. Her günün en çok tercih edilen ve en az tercih edilen firmalarını değişkenlere atıyorum. Daha sonra bu değişkenler içerisinde for döngüsü ile dolaşıyorum. Rastladığım firmayı data frame'e ekleyip değerini 1 olarak belirliyorum. Else kısmının içerisinde çok tercih edilen ile az tercih edilen firmanın çakıştığı hücredeki değeri 1 arttırıyorum. Eğer böyle bir çakışma ilk olduysa değerini 1 olarak belirliyorum. Aynı şey alttaki else için de geçerli. Daha sonra data frame içerisinde herhangi bir sayısal olmayan hücre kaldıysa o hücreleri de 0 olarak değiştiriyorum. Bu kısma kadar aslında df ismindeki data frame oluştu. Şimdi ısı haritasını şekil olarak oluşturalım. Bunun için x ve y kısımlarını ayarlayıp 40'a 10'luk bir şekil oluşturuyorum. 100 dpi kalitesinde harita png isminde resim dosyası olarak kaydediyorum. Resim sol tarafta dosyalar kısmından erişilebileceği gibi hemen aşağıda da resim olarak oluştuğu görülmektedir. Bu haritada mor olan kısımlar aslında en soğuk kısımlar. Yani değer olarak en düşük kısımlar olmakta. Isı arttıkça sarı renge, oradan da turuncuya doğru renk koyulaşmaktadır. Örneğin Ryan, Larkin and Graham firması ile Busray Troy firması zıtlıkların en fazla olduğu firma olarak göze çarpmaktadır. Örneğin aşağıda df yazıp sayısal değerleri görmek istediğimizde bu iki firmanın çakıştığı değerin
117 olduğu görülecektir. Bu değer 117 gün bu firmalardan biri çok tercih edildiğinde diğerinin az tercih edildiğini göstermektedir. Bu videoda kısaca ısı haritası Python dilinde nasıl oluşturulabilir bunu göstermeye çalıştık. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.